Arkadaşlar merhaba. Uzun zamandır bahsettiğim yalancı mantıyı yapıyorum şu anda. Zamanınızı boşa harcamamak için ben başladım. Size özet geçeceğim hemen. Suyumuzu kaynattık. Kaynarken içine bir çay kaşığı kadar tuz ve bir yemek kaşığı kadar yağ ekledim ki makarnalarımız birbirine yapışmasın. Makarnalarım küçüktü. Tabi tencereme sığmamışlar. Biraz fazla gelmiş. Olsun, ben her türlü yerim. Bir paket makarna kullandım ki yapmışken 2 günlük yemeğim çıksın diye. İşten geç gelip hazır yemek olması önemli. O açıdan 2-3 gün bana yetecek kadar makarnayı hazırladım. Bu makarnadan yalancı mantı elde edeceğiz. Aynı zamanda kıymalı makarnanın da dolaylı olarak tarifini vermiş olacağım size. Evet, bir yandan sos yapmaya başlamamız lazım bir an önce. Sos tenceremizi ısıttık. Göz kararı yağ ekliyorum. 2 veya 3 kaşık oldu galiba. Biraz çünkü biberi fazla doğramışım. Hatta bunun yarısını koymayı düşünmüyorum. Koymayalım ya, çok tadı bibere boğulmasın. Normalde bu sosa soğan da koymamız lazım. Aynı şekilde küçük küçük doğranmış soğanlardan da koymamız lazım. Bakın acele ettim. Gene yağ kızarmadan biberi eklemiş oldum maalesef. Neyse, sıkıntı yok. Genelde yağ kızdıktan sonra bu tür malzemeleri koymak lazım. Sosum için bir diş sarımsak doğradım. Bu arada makarnam olmuş. Yeterince şiştiği için bunun altını kapatıyorum. Yeteri kadar da suyu var. Yine evdeki hesap çarşıya uymadı. Makarnamızın altını kapattım. Kameralarımızı tekrar sos tenceresine çeviriyoruz. Evet, söz sende sos tenceresi. Bunu çok hafif, bu ne ya, kocaman kalmış içinde, neyse kaşıkla ezerim ben de. Biberler hafif kendini bırakana kadar yağda kavuruyoruz biberlerimizi. Dediğim gibi soğan da olması lazımdı. Beni rahatsız ettiği için soğan koymuyorum. Siz tabii ki bunu soğanlı yapmalısınız. Bunu size bahsetmiştim. Ben kıymayı yarım kilo alıyorum. 4'e bölüp, 4'e 5'e bölüp böyle incecik incecik dipfrize atıyorum. Lazım oldukça çıkarıp, böyle ince olduğu için hemen çabuk eriyor ve kullanıma hazır hale geliyor. Kıymanın buzu erimiş. Kıyma kavrulacak. O arada çaktırmadan ben de yoğurt sosumuzu hazırlayacağım. Yoğurt sosu dediğim yoğurdumuzu hazırlayacağım. Yoğurdumuzu çırpacağım. Bu biraz fazla olmuş ama vay arkadaş. Olsun, fazla olsun. Bir diş sarımsağımızı tuzla döveceğim. Böylece yoğurdumuzun tuzu da sarımsakla beraber karışacak. Bu arada kıymamız ve biberlerimiz kavruluyor. Sarımsağımı attım. Oo, her şey oynadı. Şöyle sağlam bir köşeye vurayım. Kamera da düşecek gibi. Bunu indireyim. Sarımsağı niye dövüyoruz? Çünkü çok suçlu. Suçu büyük. Mantı sarımsaksız olmaz. Hem sosumuzda olacak şimdi yalancı mantımızın, hem yoğurdunda. Bir tane diş sarımsak kocaman oldu. Bunu hemen sıyıralım. Arada bunu karıştırayım ki kıyma topak topak olmasın. Kıymanın da tane tane olması lazım. Biraz görüntü almam lazım ama şöyle. Işıklarımız çok kötü. Buraya ışık falan yaptırmam lazım. Kendi evim olsa neler yapacağım da. Yoğurdumuzu çırpalım. Şimdi size bir püf noktası. Sıcak bir yemeğin üstüne yoğurt sosu ekleyecekseniz ona mutlaka 1-2 kaşık sıcak su koymanız lazım ki yoğurt kesilmesin derler. Vay arkadaş, sıcak su yokmuş ya. Yine aksilikler. Sıcak su hazır değilmiş. Sıcak suyu hazırlıyorum arada. Zaten kettle'ın sesini duyuyorsunuz. Bu arada yoğurdu da çırptım sayılır. Ama buna bir sıcak su ekleyip makarnanın üstüne koyduğumuz zaman topaklaşmamasını sağlamamız lazım. Bunu bir yandan karıştırıp bir yandan yaklaşık 1 kaşık kadar sıcak su ekledim. Bir anda dökülmez. Sıcak suyla bunu yumuşattım. Yoğurt sosumuz da hazır. 1 kaşık salça ekliyorum sosumuza. Ama bunun içinde sıcak su kullanacağım yine. Normalde makarnanın suyundan eklerdim ama makarnada yeterince su olmadığı için şöyle 3-5 kaşıklık bu sudan ekliyorum. Hemen karıştırmam lazım. Bu hangisinin ya? Hepsi birbirine karıştı kaşıkların.
Hemen salçayı karıştırıyorum. Bunun altını kısmıştım, açayım. Çünkü yetişemedim bazı şeylere. Şöyle yapayım da. Oho, altını kısayım yoksa ocağım batacak. Bu arada baharatlar atmam lazım. Hemen önce sarımsak. Bu benim olmazsa olmazım. Siz koymayabilirsiniz. Yoğurtta da sarımsak var. Sonra acı olmasını seviyorum ben. 1 tatlı kaşığı pul biber attım. Sürpriz bir şey kullanacağız arkadaşlar. Hemen karabiber. Ben kimyon da koyuyorum böyle soslarıma. Bunu göz kararı, hop. Siz bunu da kullanmayabilirsiniz. Bakıyorum kekiğimiz var. Kekiği elle ezerek koyuyorum. Bir tutam da kekik ekledim. Tuzumuzu koymadık değil mi biz? 1 çay kaşığı kadar tuz ekledim. Şimdi bunun sürpriz baharatını getiriyorum. Bu Triplice-en-Az'ın taco tarifinden öğrendiğim bir hile. Yaklaşık 1 çay kaşığı ne koydum bilin bakalım. Zencefil. Kıymadaki kötü kokuyu alıyor. Biraz daha su ekleyeceğim buna. Suyu az oldu. Çok az daha su ekledim. Ben bunu neyle karıştırıyordum? Ha, buradaymış ya. Bunun altını açacağım. Kapağını kapatacağım. Ocağım yeni sildim. Yeni. Arkadaş yeni sildim. Şimdiden kirlenmiş bile. Netlerse netlemiyor tabii. Hah, netledi. Fotoğraf çekince netledi. Altını açtım. Kapağını kapattım. Ne cins makarna kullandığımı göstermek için ayırmıştım ama aceleden tabii unuttum. Deniz kabuğu makarnası kullandım. Bunun yerine bulamazsanız kelebek makarna kullanabilirsiniz. Burgu makarna da kullanabilirsiniz. Yani o sizin tercihiniz. Kıymalı makarna yapıyorsanız bence spagetti mükemmel olur. Hele de o yassı ince spagettiler var. Linguine diye geçiyor. Onlar mükemmel oluyor. Bayılıyorum ben o yassı spagettilere. Tadı da bir başka oluyor. Sarı bezimizi belimize takalım. Şöyle bir yayvan kap alacaksınız bunun için. Makarnayı yanaştıralım. Bu arada sos pişirildiği kadar pişsin. Makarnamızdan alabildiği kadar koyalım. Sulu koymaya özen gösterin. Bunda su kalmamış ama sulu olsun. Çünkü mantı sulu olur biliyorsunuz. Mantı gibi sulu olsun diye suyunu süzmedim makarnanın. Şop falan da yapmadım. Oo, bu bana 5 gün gider ya. Kocaman oldu bu makarnalar. Gördüğünüz gibi makarnamı böyle serdim. Mümkün olduğu kadar da suyundan da koydum. Bu zaten suyunu o kadar çok çekmiş ki dibinde kalmamış bile. Kaldı mı bakalım, deneyelim bir. Yok, makarna geliyor. Neyse, bunu buraya aldım. 5 günlük makarnamızın kapağını kapatalım ki yarına lazım olsun. Şimdi bu makarnanın üstüne sosu direkt koyarsam bunun adı kıymalı makarna olur. Evet, kıymalı makarna olur. Siz karıştırarak yapıyorsunuz ama ben makarnaları sossuz hazırlamayı tercih ediyorum. Daha sonra üstüne istediğim sosu koyabiliyorum. Yani kıymalı sos olabilir, sosisli sosum olabilir. Sos yapacak zamanım yoksa peynirle ya da yoğurtla da tüketebilirim. Veya ketçap mayonezle de. Lafı uzatmadan ikinci işlemimize başlıyoruz. Bu arada kayıtta mıyız? Kayıttayız ha. Vay enteresan, ben kayıttayım. Sarımsaklı yoğurdumuzu makarnamızın üzerinde gezdiriyoruz. Aynı mantıda olduğu gibi. İstiyorsanız sarımsaksız yapın. O sizin tercihiniz. Şimdi bu görüntüyü bozmamak adına yoğurdu az koyuyorum. Çünkü geçen sefer bir fotoğrafını atmıştım. Yok yoğurttan bir şey gözükmüyor falan dediler. Diyenler oldu. Yani illa bir şey bulunacak ya. Sosu kapatmadan önce son bir şey yapacağım. Şöyle küçücük bir tereyağı ekleyeceğim. Yanmak üzere zaten bu da. Niyeyse bugün yine çekimdeyim ya, ters gidiyor her şey. Hemen hızlıca tereyağını görüyorsunuz. Tereyağını da eriteceğim. Biraz yağını arttırmış olacağım. Çünkü yağlı güzel olur. Tereyağı da buna acayip bir lezzet katar. Onun da suyu az oldu. Bunun da suyu az oldu. Tereyağı kayboldu. Ben de bunun altını kapattım. Yine bir sürü kafamı karıştıran şeyler oluyor. Mantı dediğimiz nane ile yenir. Evet. Nane atılır üstüne. Ama kıyma sosun üstüne mi atılır? Yoğurdun üstüne mi atılır? Ya da kıyma sos önce mi konur? Kıyma sosun üstüne mi yoğurt konur? Onun üstüne baharatlar mı atılır? Karıştırdım. Yani o konu karıştı biraz. Yoğurdun üstüne atıyorum. Ne attım gözüksün. Naneyi. Sonra ben bol atarım. Siz
görün diye az koyuyorum. Diyorsanız biraz da pul biber ekleyin yine. Kırmızı renk versin. Çok az. Ya bu bölümler, yani bu bölümler sizin tercihlerinizle ilgili. Yani nasıl seviyorsanız öyle ayarlayın. Ben ne arıyorum biliyor musunuz? Bu değil, bu değil. Bu bizim köyden değil. Bunun üstüne biraz da sumak ekleyeceğim. Şöyle de biraz ekşilik verecek şekilde sumak ekledim. Son bir kez yine karıştırıyorum. Bölge bölge. Bunu görüntü için az koyacağım. Normalde ben bunun üstünü hem yoğurt kaplıyorum hem sos kaplıyorum. Siz nasıl tercih ederseniz görüntümüz olsun diye kıymalı sosumuzu da böyle az koydum. Oo, ben açım bu arada, biliyor musunuz? Sabah kahvaltısıyla duruyorum ve saat şu anda 9 falan. Akşam 9 falan yani. Yalancı mantımız hazır. Bunun yeme usulü de aynen buradan tek başınızaysanız oturun böyle kaşık kaşık yiyin. Birkaç kişiseniz tabii ki bunu kaşıkla bölmeniz gerekecek. Ben bunu tek başıma yiyeceğim. Yanına da kuru soğan hazırlayıp kaşık kaşık götüreceğim bunu. Arkadaşlar, yalancı mantımız bu. Yalan söylemiyor ama kendini mantı zannediyor. Bu tarifte size bunu hazırladım. Ve ben bunu şimdi karıştırıp yemeye başlayacağım. Çünkü çok açım. Bana afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Ben biraz karıştırayım. Hepsi birbirine girsin. Ve işte mantı. Allah'ım sana geliyorum.